Evren hayal edilemeyecek kadar devasa, en yakın komşu yıldızımız bile bize ışık hızıyla 4 yıl uzaklıkta. Modern fiziğe göre ışık hızı evrenin mutlak hız sınırıdır. Peki ya bu sınırı geçmenin bir yolu varsa? Ya yıldızlara ulaşmak için uzayda yol almak zorunda değilsek? Ya uzay zamanın kendisini bükebilir, katlayabilir veya içinde kestirme yollar açabilirsek? Bugün bilim kurgunun gerçeğe dönüştüğü o ince çizgideyiz. Alcubierre sürüşünden solucan deliklerine, imkansız denilen yolculukların teorik fiziğini inceliyoruz. Evrenin sınırlarını zorlamaya gidiyoruz. Neden ışık hızından daha hızlı gidemiyoruz? Bu sadece bir mühendislik sorunu mu yoksa evrenin temel bir kuralı mı? Albert Einstein 1905 yılında özel görelilik teorisini ortaya attığında evrenin hız limitini belirledi. Işık hızı sadece ışığın hızı değildir. Evrendeki nedenselliğin yani bilginin akabileceği maksimum hızıdır. Ancak bir sorun var, kütle sorunu. Bir cismi hızlandırmak için enerji gerekir. Ancak ışık hızına yaklaştıkça cismin kütlesi artmaya başlar. Işık hızına ulaşmak için sonsuz bir enerjiye ihtiyacınız olurdu. Bu yüzden kütlesi olan hiçbir şey ışık hızına asla ulaşamaz. Işık hızına yaklaştıkça sadece kütle değişmez, zaman da bükülür. İkizler paradoksunda olduğu gibi ışık hızına yakın bir gemiyle bir yıl yolculuk yapıp dünyaya dönseniz bıraktığınız herkesin yaşlandığını, hatta yüzyılların geçtiğini görebilirsiniz. Bu yıldızlar arası seyahati bir keşif gezisinden çok tek yönlü bir zaman yolculuğuna dönüştürür. Eğer ışık hızını aşamıyorsak yıldızlara ulaşmamız imkansız mı? Fizikçiler ışık hızını uzayda hareket ederek aşamayacağımızı biliyorlar. Ancak bir açık kapı daha var. Uzay zamanın kendisini hareket ettirmek. Einstein'ın denklemleri uzay zamanın esneyebileceğini, bükülebileceğini ve hatta yırtılabileceğini söyler. İşte gerçek sihir burada başlar. Eğer biz gitmiyorsak ve uzayı bize getiriyorsak hız sınırı hala geçerli midir? 1994 yılında Meksikalı fizikçi Miguel Alcubierre, Einstein'ın genel görelilik denklemlerini kullanarak imkansızı matematiksel olarak mümkün kıldı. Alcubierre'in fikri şuydu: Işık hızı sadece uzay içindeki cisimler için geçerli bir sınırdır. Ancak uzay zamanın kendisi herhangi bir hız sınırına tabi olmadan genişleyebilir veya büzülebilir. Alcubierre sürüşü gemiyi hareket ettirmek yerine geminin etrafında bir warp balonu oluşturur. Bu motor geminin tam önündeki uzayı bir kağıt gibi daraltır, arkasındaki uzayı ise hızla genişletir. Gemi aslında kendi yerel uzayında durmaktadır ancak içinde bulunduğu uzay balonu bir dalga gibi ışık hızının kat kat ötesine fırlar. Tıpkı bir yürüyen bant üzerinde duran birinin yürümediği halde hızla ilerlemesi gibi. Bu teorinin en büyüleyici yanı Einstein'ın yasalarını çiğnememesidir. Gemi balonun içinde durgun haldedir. Yani yerel olarak ışık hızını geçmez. Fizik kuralları ihlal edilmez. Sadece uzay zamanın esnekliği bir kozmik kestirme yol olarak kullanılır. Peki bu kadar güzel bir teorinin önündeki engel ne? Cevap negatif enerji. Uzayı bu şekilde bükebilmek için bildiğimiz kütle çekiminin tam tersini yapan yani uzayı iten bir enerjiye ihtiyacımız var. Buna egzotik madde deniyor. Başlangıçta bu motorun çalışması için Jüpiter büyüklüğünde bir kütlenin enerjisi gerektiği düşünülüyordu. Ancak NASA fizikçisi Harold White'ın çalışmaları bu miktarın bir otomobil kütlesine kadar indirilebileceğini gösterdi. Alcubierre sürüşünün en büyük avantajı az önce de bahsettiğimiz gibi zaman genişlemesini ortadan kaldırmasıdır. Bu yöntemle Alpha Centauri'ye giden bir astronot dünyaya döndüğünde arkadaşlarını hala aynı yaşta bulabilir. Çünkü uzayda hareket etmemiş, uzayı kendisine doğru bükmüştür. Ancak uzayı bükmek tek yol değil. Ya evrenin bir ucundan diğerine açılan gizli tüneller varsa? Uzay o kadar geniştir ki ışık hızıyla bir galaksiden diğerine gitmek yüz binlerce yıl sürer. Ancak Einstein'ın denklemleri evrenin iki uzak noktasını birbirine bağlayan gizli tünellerin varlığına izin verir. Bilim dünyasındaki adıyla Einstein-Rosen köprüleri, bizim bildiğimiz adıyla ise solucan delikleri. Bir solucan deliğinin mantığı basit ama sarsıcıdır. İki ucu birbirinden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta olan düz bir kağıt düşünün. Eğer bu kağıdı ikiye katlar ve bir iğneyle delerseniz 10 milyonlarca yıllık mesafe 1 milimetreye iner. Bir solucan deliğinden geçtiğinizde teknik olarak ışık hızını aşmazsınız. Sadece kat etmeniz gereken yolu yok edersiniz. Siz tünelden bir adım atarsınız ve saniyeler içinde Andromeda galaksisinden çıkarsınız.
Bir solucan deliği oluşturmak ve onu açık tutmak evrenin en zor mühendislik işidir. Bir ucun maddeyi yutan bir kara delik, diğer ucun ise maddeyi dışarı fırlatan bir ak delik olması gerektiği düşünülür. Ancak kapanma sorunu denilen bir sorun var. Doğal bir solucan deliği oluştuğu an kendi kütle çekimi altında çökmeye meyillidir. Eğer içinden geçmeye çalışırsanız tünel saniyeler içinde kapanır ve sizi ezer. Tüneli açık tutmanın tek bir yolu vardır. Negatif kütleli egzotik madde. Tıpkı Alcubierre sürüşünde olduğu gibi solucan deliğinin duvarlarını dışarı doğru itecek ve çökmesini engelleyecek bir itici güce ihtiyaç duyarız. Bu madde tünelin boğazını bir inşaat iskelesi gibi ayakta tutar. Solucan delikleriyle ilgili en ürkütücü gerçek ise şudur. Onlar sadece uzayda değil, zamanda da birer köprüdür. Bir solucan deliğinin bir ucunu ışık hızına yakın bir hızla hareket ettirseniz iki uç arasında bir zaman farkı oluşur. Bu da solucan deliğini bir zaman makinesine dönüştürür. Peki geçmişe gidip kendi büyük babanızın doğumunu engelleyebilir misiniz? Stephen Hawking buna kronoloji koruma hipoteziyle karşı çıkmış, evrenin bu tür paradokslara asla izin vermeyeceğini savunmuştu. Yıldızlara giden yol belki de teleskoplarla baktığımız devasa boşlukta değil, mikroskoplarla bile göremediğimiz kuantum dünyasında gizlidir. 2013 yılında Leonard Susskind ve Juan Maldacena fiziği kökten değiştirecek bir formül sundu. ER eşittir EPR. Einstein ve arkadaşları iki parçacığın birbirine dolanık olabileceğini keşfettiler. Bu parçacıklar evrenin iki zıt ucunda olsalar bile birine yapılan müdahale anında ışık hızından bile hızlı bir şekilde diğerini etkiler. Einstein buna uzaktan ürkütücü etki demişti. Çünkü hiçbir şeyin ışık hızını aşamayacağını biliyordu. Diğer yanda ise Einstein ve Rose'un solucan delikleri vardı. Yani uzayı birbirine bağlayan devasa tüneller. Fizikçiler yıllarca bu iki kavramı birbirinden tamamen bağımsız sandılar. Biri atom altı dünya içindi, diğeri ise devasa kütleli yıldızlar için. ER eşittir EPR teorisi der ki, dolanık iki parçacık arasındaki o gizemli bağ aslında evrenin dokusuna açılmış mikroskobik bir solucan deliğidir. Eğer bu doğruysa uzay zamanın kendisi kuantum dolanıklığı sayesinde bir arada tutulmaktadır. Evrenin kumaşını bu ipler diker. Eğer bu ipleri büyük ölçekte kontrol etmeyi başarırsak parçacıkları değil, bizzat insanları ışınlayabileceğimiz makro boyutta kapılar inşa edebiliriz. Bugün laboratuvarlarda atomları bir noktadan diğerine ışınlayabiliyoruz. Bu cismin kendisinin uçması değil, bilgisinin dolanıklık yoluyla anlık olarak karşı tarafa aktarılmasıdır. Peki acaba bir gün devasa miktardaki veriyi bu kuantum tünelleri üzerinden göndererek ışık yılı uzaklıktaki bir noktada maddenin yeniden basılmasını sağlayabilir miyiz? Bu yolculuk yapmadan varmak demektir. Bilimin bu kadar uç noktalara ulaştığı bir çağda tek bir soru kalıyor geriye. Neden hala yapamadık? Işık hızı yüzyıllar boyunca insanlığın aşamayacağı bir duvar, bizi bu küçük mavi adaya hapsedecek bir parmaklık gibi göründü. Ancak gördük ki evren sınırları olan bir hapishane değil, keşfedilmeyi bekleyen gizli geçitlerle dolu devasa bir labirent. Kendi güneş sistemimizin sınırlarını aşmak sadece bir teknoloji yarışı değildir. Bu insanlığın kozmik vatandaşlığa attığı ilk adımdır. Bir gün Alcubierre sürüşüyle galaksinin derinliklerine saniyeler içinde ulaştığımızda veya kuantum tünelleriyle Andromeda'ya bir kapı açtığımızda mesafe kavramı sözlüklerimizden silinecek. Binlerce ışık yılı uzaklıktaki dünya benzeri gezegenler artık birer hayal değil, bir sonraki tatil rotamız veya yeni evimiz olacaktır. Yıldızlar arası seyahat yeteneği türümüzün sigortasıdır. Dünyanın ve güneşin ömrüne mahkum olmaktan kurtulup evrenin dokusuna yayılmak demektir. Işık hızını aşmak aslında kaderimizi aşmaktır. Belki de bu anahtarı bulmak sadece teknik bir başarı değil, bir medeniyetin kendi içindeki çatışmaları bitirip evrensel bir barışa ulaşmasının ödülüdür. Einstein'ın hayal ettiği o bükülen uzay, Hawking'in uyardığı o zaman tünelleri ve Suskind'in birleştirdiği o kuantum ipleri. Hepsi aynı şeyi fısıldıyor. Evren bağ kurmak isteyenler için bir bütündür. Bizler bu devasa karanlığın içinde parlayan küçük mum ışıklarıyız. Ve o ışığı en uzak galaksilere taşıyacak olan şey sadece motorlar değil, insan zihninin bitmek bilmeyen merakıdır. Bir zamanlar okyanusları aşmak imkansızdı. Sonra gökyüzü, şimdi ise sıra yıldızlarda. Işık hızı bir sınır olabilir ama insan hayali için hiçbir sınır yoktur.